Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Talisman'a ait bir orta kol dayama. Daha önce biliyorsunuz bunun nasıl söküldüğünü ve içi söküldükten sonra tamirinin nasıl yapıldığını göstermiştim. Benimkinde arıza yoktu. Evet, kader sanırım. Benimkinde de arıza oluştu. Bakın, yay geri çektirmiyor. Ancak elle şöyle çekilebiliyor. Şimdi bunun sebebinin ne olduğunu bulacağım. Sökme kısmını anlatmayacağım çünkü bunun nasıl söküldüğünü kanalımda göstermiştim. Sökeceğim. Onarım esnasında ne yaptığımı sizlere göstereceğim. Evet. Bunun altında yayı tutan plastik kırılmış. Tabii nereye düştüğünü henüz bulamadım. Onu bulmam lazım. Yani herkesin başına gelen benim de başıma geldi. Yok, düşmemiş. Şurada. Onu yapıştırmak durumunda kalacağım. Ya da karşıya aynı şu çapta, aynı bu çapta bir şey bulursam şu karşı tarafa uzatabilirim. Aslında en sağlamı öyle olur. Ama tabii önce bir mekanizmayı sökmem lazım. Evet. Yayı yerinden çıktığını görebiliyoruz. Şu şekilde takılıyor. Arkadan şu kanala giriyor. Şimdi ben bunu yapıştıracağım. Yapıştırmadan önce aslında en güzeli yayı çıkarıp şöyle bırakayım. Buraya tam bütün bir parça atmak. Yani bunu çok saçma bir şekilde yapmışlar. Hemen kırılsın diye. Ama önemli olan işte şu çap. Bu çapı tutturmak lazım. Ne yapabilirim? Bunun ortasını delip ortasından karşıya bir delik açıp buraya ve karşılığında buraya sağlam metalden bir köprü yapabilirim. Sanırım öyle yapacağım, evladiyelik olsun diye. Plastik parçanın ortasından şu ince uçta bir delik deleceğim. Daha sonra oradan metal geçireceğim karşı tarafa. Karşı tarafta da altını besleyeceğim tabii o metalin ki biri daha çıkmasın. Evet, ilk küçük deliği deldim. Şimdi bunu büyüteceğim. Deliği ortasından demir geçireceğim. Kademe kademe matkap uçlarını büyütüyorum. Çapını ki içeri sokacağım demir fazla esnemesin diye biraz büyük olacak. Çapı büyütüyorum o yüzden. Çapı büyük olsun ki sağlam olsun. Çok uğraşmayayım diye. Daha sonra bir daha sökmek zorunda kalmayayım diye yapıyorum bunları. Daha sonra da demiri geçirdikten sonra da şu kısma mekanizmada yapıştıracağım, şu karşılığına yapıştıracağım bunu. Tabi bunun karşılığını da delmem gerekecek. Çivi de takabilirim, çelik tel de takabilirim. Çelik tel daha iyi. Ama önemli olan burada bunu sabitleyecek olması. Evet, ucunu kestim. Ucu burada. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Burada görüldüğü gibi yapıştıracağım bunu. Şu şekilde yapıştıracağım. Bu kırıldığı yerde. Ve bir daha kırılmasını engelleyeceğim. Bu bir perçin. Alüminyum perçin. Şimdi şu keskin kısmına aslında ihtiyaç yok ama keseceğim. Yapıştırmak için Patex'in bir çift komponentli yapıştırıcısını kullanacağım. Bunu birçok projede kullandım ben. Gayet iyi bir yapıştırıcı. Evet, deliği deldim. Bakalım denk gelecek mi? Tabii karşılığını delmedim. Çünkü şöyle bir gravür makinesi kullanıyorum ve bu yanaşmıyor fazla. Kenara değiyor ucu. Mümkün olduğu kadar uzun yaptım ama şurası değdiği için tam böyle doğrusal olarak delemiyorum. O yüzden biraz önden biraz arkadan sonra da deliği genişleteceğim. Öyle yapacağım. Evet. Delik delindi. Karşılığı da var. Karşısı görünüyor gördüğünüz gibi. Evet, biraz açıklık kaldı. Bu açıklığı da ayar yaparak düzelteceğim. Biraz yukarı doğru almam lazım. Rahat oturması için.
Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde yaptım. Bunu böyle uçlarını düzeltip böyle bırakacağım ve yayı içine geçireceğim. Tabi şu kısmı yapıştıracağım. Daha önce söylediğim gibi patexle geri çekip şöyle bunu buraya geçirip patexi yapıştıracağım. Patexi hazırlayalım. Çift komponentli bir yapıştırıcı olduğunda yani kullanacağınız miktar kadar yapmanız lazım. Şu karışım kabı var diyeyim. Böyle bir de sürmek için kürek benzeri küçük malzemesi var. Bu enjektör gibi. Bunun kullanımı iki tarafa birden basıyorsunuz. Bir taraftan bir komponent, diğer taraftan diğer komponent takıyor ve daha sonra elle karışım sağlıyorsunuz. Eşit miktarda akıtmak lazım. Ne kadar eşit bassanız da eşit akmayabiliyor bazen. Bu kadar yeterli. Karıştırdıkça grimsi bir renk alıyor. Komponentleri birbirine karıştırdıkça. Evet, şimdi iki yüzeye de sürülmesi gerekiyor. Evet, buraya sürdüm. Fazla sürdük. Bu dursun. Şöyle. Ve karşılığı da burada. Evet. Metali ittirmezsek sıkıntı çıkarır. Metali de karşıya bir miktar geçirmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bu kısmını iyice ittireceğiz ki yerine otursun. Yerine oturdu gibi görünüyor. Böyle bir süre baskılı tutmam lazım. Tabii bunu yapıyoruz ama şu anda benim yaptığım gibi yayı unutmayın. Yayı takmayı unutmayın. Yay takıldıktan sonra da onun yerine tam oturması için şu kısımdan ittirmemiz gerekiyor ki tam yapışsın. Şimdi bunu böyle baskı uygulayarak kurumaya bırakacağım ben. Kuruduktan sonra şöyle göstereyim. Sizlerle sonucu kontrol edeceğiz. Bakın hala yaş. Kuruması uzun sürmüyor. Birkaç dakika sürüyor ama yine de beklemek gerekiyor. Evet, yapıştırdım. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. Bu yapıştırıcı bir günde tamamen kuruyor. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. 5 dakikada kuruyor. Bir gün geçtikten sonra ise tamamen kullanılabilir hale geliyor. Daha sonra bunu toplayacağım. Yani şu anda buna basmıyorum. Yay kuvvetini arttırıp bunu ayırmamak için. Hem yapıştırdım hem de bu mili kullandım. Bu milin çok faydası olacak. Şöyle göstereyim. Karşıya kadar geçirdim. Yani bir daha kopmayacak. Yani bu şekilde bir daha bu problemi yaşamayacağım. Siz de aynı şekilde onarımını yapabilirsiniz. Bu kuruduktan sonra videoya devam edeceğim. Şunun nasıl çalıştığını göstereceğim. Ve şu kısmı, bu kısmı ve şu yayın çalıştığı kısmı, yayın üzerine de biraz yağ damlatacağım. Latex bir gün boyunca kuruyacak. Daha sonra toplayacağım. İşlem bitti. Kurudu, kurumasını beklemiştim. Şurada gördüğünüz gibi yapıştırdığım yer şurada. Bu mili geçirdim. Baştan sona kadar. Şimdi bunu yağlayacağım. Yağlamak için aldım. Sıvı gres bu. Böyle bir peçete üzerine döktüm ve yayın çalıştığı yere süreceğim. Yıpranma en az düzeyde olsun diye. Şöyle yapacak olursak
Evet, çalışıyor. Bundan sonra kırılması çok zor. Sıvı biraz takviyesi yaptık ve gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Evet. Ne işlem yaptım? Şuradan kırılmıştı videonun başında gördüğünüz gibi. Bunu yapıştırdım ve ortasından bir delik delip şu mili koydum. Artık bu mil bir perçinin, alüminyum perçinin parçasıydı. Bu mil artık kolay kolay kırılmaz ve muhtemelen artık kalıcı olarak bir çözüm buldum ben bu kırılma işine. Yani yenisini almak zorunda değilsiniz. Şimdi geri toplayacağım. Önce şunu şuraya bir tutturayım. 4 vida ayrı, 2 vida ayrı. Deri kısmı ayırıyorum. Güzellikler dünyasında günler nasıl geçiyor? Her gün güzel ama ayda bir gün sana özel Kenan abi. Kenan abi. Yok abi, gün para hakları. Para hakkı gününe ayda bir gün belirliyorsun. Evet, çalışıyor. Bir hak ediyor. Aramızda da sevdiklerimizle belki aynıyız ama paylaştıklarımız, ailelerimiz, evlerimiz başka. Olsun. Evet, bundan sonrasını sıkı bastıracaksınız şöyle ki otursun. Aynen böyle kuvvet uygulayarak. Başka türlü tırnaklar oturmuyor. Bu taraf kaldı. Evet. Görüntü şöyle olması gerekiyor. Deri kısım biraz üstte kalacak. Evet. Tamirat tamamlandı. Nasıl takılacağını zaten kanalımda video ile göstermiştim. Yay kırıldığında bu böyle basılı kalıyor. Geri gelmiyor. Ve yayın üzerinde durduğu kısım. Son olarak 2 vidası var. Onları da takınca montaj işi ve tamirat işi tamamen tamamlanmış oluyor. Evet, onarım tamamlandı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.